Hiçliğin sesini hiç duydunuz mu? Zamanın bile henüz akmadığı, mutlak bir sessizlikten bahsediyorum. Bugün dokunduğunuz, gördüğünüz ve hissettiğiniz her şey, trilyonlarca galaksi, dünyamız, okyanuslar ve biz, şu an tam yanınızda, bu kapkaranlık noktanın içine hapsolmuş durumdayız. 13,8 milyar yıl gerideyiz ve gözünüzün bile seçemeyeceği kadar küçük bir alanda, durulmayan bir sıcaklık ile devasa bir baskı yaşanıyor. Bugün doğayı yöneten yerçekimi ve atom altı kuvvetler henüz ayrışmamış, tek bir gövde halinde sıkışıp kalmış durumda. Bilim bu evreye Planck dönemi diyor, ama dürüst olmak gerekirse, o noktanın içinde tam olarak ne yaşandığını kimse bilmiyor. Çünkü bildiğimiz tüm fizik kuralları bu sınırda susuyor, zaman dahi akışını kaybedip durmuş gibi hissettiriyor. Fakat bu durgunluk uzun süre devam edemezdi. İçerideki baskı artık dayanılmaz bir seviyeye ulaştığında ilk çözülme gerçekleşti ve yerçekimi serbest kaldı. O an zincir koptu, sistem alttan alta titremeye başladı ve saniyeden bile kısa bir an içinde kozmik saat ilk kez çalıştı. Büyük bir genişleme başladı ve uzayın kendisi her yöne doğru akıl almaz bir hızla esnedi. Bu dışarıdan bakıldığında patlayan bir bomba gibi değildi. Boşluğun içinde bir şey patlamadı, boşluğun kendisi büyüdü. Sıcaklık trilyonlarca dereceye fırlarken, ışık bile hareket edemeyip içeride kilitli kaldı. Göz açıp kapayıncaya kadar o minik nokta bir portakal boyutuna ulaştı. Genişleme öyle bir seviyedeydi ki ışık dahi bu hıza yetişemedi. İşte bilim insanlarının kozmik enflasyon dediği o ilk büyüme anı tam olarak buydu. Ardından sıcaklık çok hafif düşmeye başladı. Yine de etraf cehennemin en derin yerinden trilyon kat daha sıcaktı, ama bu hafif soğuma, ilk parçacıkların belirmesine izin verdi. Ve hemen ardından varoluşun en kritik karşılaşması yaşandı. Madde ile antimadde karşı karşıya geldi. Bu anı hissetmek gerçekten önemli, çünkü bu karşılaşma olmasaydı bugün biz de var olamazdık. Enerji soğudukça oluşan her parçacık zıttıyla birlikte doğdu ve kural son derece netti. Bir madde ve antimadde temas ettiği an birbirini anında yok ediyordu. Tüm ortam devasa bir yok oluş alanına dönüştü, trilyonlarca parçacık birbirine çarpıp bir anda silindi. Eğer bu yok oluş tam bir eşitlikle bitseydi geride sadece bomboş bir ışık kalacak, ne bir toz tanesi ne de bir canlı oluşabilecekti. Fakat dengede ufak bir kayma oldu ve her 1 milyar antimaddeye karşılık 1 milyar bir tane madde hayatta kaldı. İşte o milyarda birlik küçücük fazlalık, bugün dokunduğunuz her şeyin ve hatta kendi bedeninizin temeli oldu. Savaş bittiğinde ortam yavaş yavaş duruldu ve geriye kalan o şanslı parçacıklar birbirine yaklaşmaya başladı. Yüksek basınç altında kuarklar üçerli gruplar halinde kenetlenerek ilk proton ve nötronları şekillendirdi. Maddenin ilk yapı taşları artık hazırdı, ancak ortada henüz bildiğimiz anlamda bir atom yoktu. Yüksek sıcaklık yüzünden elektronlar etrafta serseri gibi savruluyor, tüm ortam yoğun ve sıcak bir parçacık denizine dönüşüyordu. Ve bu deniz tamamen karanlıktı. Işık vardı evet, ama bir adım bile öteye gidemiyordu çünkü serbestçe uçuşan elektronlar ışığın yolunu kesip onu adeta hapsediyordu. O an orada olsaydınız önünüzü bile göremez, sadece parıldayan sisli bir yoğunluk hissederdiniz. Fırının biraz daha soğuması gerekiyordu ve araya dakikalar girdi. İlk 3 dakika tamamlandığında evrenin ilk gazları ortaya çıktı. Aşırı sade bir tablo vardı. %75 hidrojen ve %25 helyum. Karbon yoktu, oksijen yoktu, demir yoktu. Gezegenleri ve kayaları oluşturacak o ağır malzemeler henüz pişmemişti. Sadece bu iki temel gaz yavaşça uzaya yayılıyordu. Bilim buna kozmik nükleosentez diyor. Fakat sis hala dağılmamıştı. Işığın serbest kalması için aradan tam 380 bin yıl geçmesi gerekti. Evet, 380 bin yıl boyunca evren o sisli halini korudu. Sıcaklık 3000 dereceye kadar gerilediğinde nihayet o beklenen an geldi. Protonlar elektronları yakaladı ve ilk dengeli atomlar kuruldu.
Elektronlar aradan çekilince ışık ilk kez zincirlerini kırdı ve devasa bir parlama tüm uzayı bir anda kapladı. Bugün bile o ilk ışığın izleri etrafımızda dönmeye devam ediyor. Eski televizyonlardaki o karıncalı yayındaki parazitin bir kısmı, işte o gün serbest kalan ilk ışığın yankısıdır. Işık serbest kalmıştı fakat hemen ardından yeni bir sessizlik başladı. Işık yayıldı, gitti ve geride bir kaynak kalmadı. Ortalıkta henüz tek bir yıldız bile yoktu. Ne bir güneş ne de geceyi aydınlatacak bir parlaklık. Evren, yüz milyonlarca yıl sürecek derin bir karanlığa teslim oldu. Bilimin karanlık çağlar dediği, hiçbir şeyin yanmadığı buz gibi bir sessizlik dönemi başladı. Peki bu mutlak karanlık nasıl kırıldı? İlk dev yıldızlar o soğukta nasıl tutuştu ve patlayarak bizim ham maddemizi uzaya nasıl saçtı? Bu soruların izini bir sonraki kronolojimizde süreceğiz. Zamanın akışını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce bu başlangıcın en sarsıcı anı hangisiydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.